Evet arkadaşlar, Anıtkabir'deyim ben. Evet arkadaşlar, Anıtkabir'deyiz. Anıtkabir'in bulunduğu yer 750 bin metrekare bir alan üzerine inşa edilmiştir. Şimdi bu merdivenleri de anlatacağım size ama hemen kısa bir bilgi vermek istiyorum. Anıtkabir Rasattepe'de. Rasattepe'nin yüksekliği 907 metredir. Anıtkabir'in ise inşa edildiği yerin yüksekliği 905 metredir. 905 sayısı bize Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de öldüğü saat 9'u 5 geçeyi, yani 9.05'i anımsatmaktadır. Atatürk ölmeden önce Etnografya Müzesi'nde Ankara'da mumyalanarak korunmuştur. Anıtkabir'in yapımına 9 Ekim 1944 yılında başlanmıştır. Bitimi ise Ekim 1953'tür. Atatürk 1953 yılının 10 Kasım'ında buraya törenle defnedilmiştir. Burada sağda ve solda heykeller geliyor. Solda erkek heykeller, sağda kadın heykeller. Bunlar heykeltıraş Hüseyin Özkan tarafından yapılmış. Aslanlı yolun sağında ve solunda karşılıklı olarak Türk heykeltıraşların ellerinde hayat bulan 24 adet aslan heykeli mevcuttur. Aslanların 24 tane olması onların 24 Oğuz boyunu temsil etmesinden dolayıdır. Evet, Aslanlı yolda izledik. Aslanlı yolda 24 adet aslan var ve bunların 24 Oğuz boyunu temsil ettiğini söylemiştik. Şimdi bu yolun uzunluğu 262 metre. Burada bakın, yerdeki taşları göreceksiniz. Yerdeki taşlar asimetrik olarak dizilmiştir ve bunların araları 5'er santimdir. Bunların bu şekilde dizilmesinin sebebi, atanın huzuruna giderken başınızı öne eğerek saygı içerisinde gitmenizi sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Aslanlı yolun bitiminde tören meydanına ulaşıyoruz. Tören meydanı Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Ankara Kalesi'nin kesiştiği noktada oluyor. Görmüş olduğunuz gibi mozoleyi arkamda hemen, Türkiye Büyük Millet Meclisi yapısının mozoleye uzaklığı 1920 metre. Mozaik'in büyük sütunlarının her biri 19.44 metre yüksekliğe sahiptir. Bu da Anıtkabir'in temelinin atıldığı yıl olan 1944 yılını bizlere hatırlatmaktadır. Biraz önce töreni izlediniz. Şimdi biz Mozaik'e doğru gidiyoruz. Mozaik'e giderken bizi 42 basamak karşılıyor. Bu 42 basamak Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan ettiğindeki yaşını gösteriyor. 42 yaşındaydı. Arkamda bayrak direğini görüyorsunuz. Mustafa Kemal'in boy uzunluğu 1.73 metredir.
Biraz önce söylediğim gibi mozaik sütunlarının yüksekliği de 19,44 metredir. İkisini çarptığımız zaman 33,6 metreyi buluyoruz. Bu arkamda görmüş olduğunuz bayrak direğinin yüksekliği 33,6 metredir. Buradaki bayrak asla inmemiştir. Yıprandığında yenisiyle değiştirilirken bile önce yenisi göndere çekilir ve ardından bayrak gönderde olduğu görüldüğünde eskisi indirilir. Atatürk'ün Anıtkabir'in dış cephe duvarlarında 10. yıl nutku ve gençliğe hitabesi bulunmakta. Mustafa Kemal Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda 10 Kasım 1938'de saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini kapamıştır. Vefatının ardından Mehmet Kamil Berk Atatürk'ün çenesini ipek mendille bağlamış, ayak parmaklarını pansuman sargısıyla birleştirmiştir. Cenaze Gülhane Tıp Akademisi'nde Profesör Lütfi Aksu tarafından 11 Kasım günü tahnit edilerek özel bir tabuta yerleştirilmiş ve Dolmabahçe Sarayı'nın muayyede salonunda katafalka konulmuştur. 16 Kasım günü Dolmabahçe Sarayı merasim salonundaki katafalka 3 gün boyunca halkın ziyaretine açılan Atatürk'ün naaşını görmek için binlerce kişi Dolmabahçe Sarayı'na akın etmiştir. 17 Kasım günü oluşan izdihamda 11 kişi ezilerek hayatını kaybetmiştir. 18 Kasım'da ise cenaze halkın ziyaretine kapatılmıştır. Atatürk'ün cenaze namazı naaş Dolmabahçe'den çıkartılmadan hemen önce 19 Kasım Cumartesi günü sabah 8:10'da camide değil Dolmabahçe Sarayı'nda bir odada kılınmıştır. Atatürk'ün naaşının yer aldığı sanduka cenaze namazından sonra top arabasına konulmuştur. Sirkeci'ye getirilerek Yavuz Zırhlısı'na aktarılmıştır. Naaş İzmit'te trene aktarılarak Ankara'ya doğru yola çıkmış ve aynı günün akşamı 20.30'da Ankara'ya ulaşmıştır.